Arkadaşlar, meninblackeducation kanalına hoş geldiniz. Lütfen abone olmayı ve bildirim butonlarınızı açmayı unutmayınız. Arkadaşlar, çok güzel bir cuma akşamında yine sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün İngilizce'de en sık kullanılan zamanlardan bir tanesiyle karşı karşıyasınız. Bu zamanın ismi PRESENT CONTINOUS TENSE. Arkadaşlar, Şarek'i davet edeyim mi? Şarek, come over here man. I'm pretty fine. How are you today? All right. Buddy, see you a long time, man. Yeah. How is life? What we are going to teach them? We gotta teach them today present continuous. continuous. I am so excited. Really? Yeah. Let's start then. Buddy, the weather is so beautiful today. Of course it is. Because Men in Black, we are going to publish tonight. That's why, right? It's true. Go ahead. Okay, hello everyone. Welcome to Men in Black channel. Please don't forget to subscribe, like, comment and press the bell icon. Today we are going to teach you present continuous tense. When we use it, where we use it, you're gonna learn it today. So we are starting first with the uses. When we use it, this is very important. Action happening now, temporary action or changes taking place now. Can I explain it? Of course. Arkadaşlar, present continuous tense'i bizler nerelerde kullanırız? Arkadaşlar, önemli bir konudur. Burası çok önemli. Lütfen dikkat edelim. Arkadaşlar, şu anda şimdiyi ifade eden zamandır. Ya da genellikle ya da geçmişte planlanan ve yakın gelecekte gerçekleşecek olan zaman içinde kullanılabilir. Mesela çantanızı hazırladınız, uçak biletinizi aldınız, Ankara'ya gidiyorsunuz. Babanız geldi sordu, nereye gidiyorsun diye. I am going Ankara gibi şimdiki zamanı gelecek zaman olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şarek, go ahead. Yeah, as Askan said, for example, we are speaking, you are talking, they are running. So action which is happening at the time of the speaking, you will use present continuous tense. Perfect, go ahead. For example, how you make positive, negative and question, we're gonna teach you. For making positive, you use subject plus am is are plus verb plus ing plus object. For example, he is playing now. I am writing at the moment. Perfect. Arkadaşlar, present continuous tense'in kuralları çok basittir. Bir bakalım. İlk olarak subject, özne, arkasından emizar, yardımcı fiilleri, onun arkasından fiil ing takısı alır, onun arkasından da nesneyi kullanarak cümleleri yapıyoruz. Olumlu, olumsuz ve soru formlarını sizler için tahtaya yazdım. Çare, go ahead. Okay, how you will make negative? Subject plus am is are plus not plus verb ing plus object. Just you have to put not. So it will be he is not playing now. I am not writing at the moment. Perfect. Arkadaşlar, olumlu cümlelerinin örneklerine bir de bakalım. He is playing now. O şimdi oynuyor. I am writing at the moment. Arkadaşlar, bu da bir continuous tense time expression, yani zaman ifadesidir. At the moment. I am writing. Şimdi yazıyorum. Arkadaşlar, olumsuz formunun kurallarına bakalım. İlk olarak özne, arkasından emizar, arkasından not, olumsuzdaki eki, arkasından fiil, ing alıyor ve nesne. He is not playing now. O şimdi oynamıyor. İkinci cümlemizde I am not writing at the moment. Ben şimdi at the moment yani yazmıyorum. Shall I go ahead? Okay, the third one is how you make question in present continuous tense. Yep. Am is are plus subject plus verb ing plus object and the most important thing question mark. So it will be is he playing now? Am I writing at the moment? Arkadaşlar, soru formuna göz atalım. Soru formunda küçük bir değişiklik yapıyoruz. Özneden sonra gelen yardımcı fiilimiz sonu formunda başa geliyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Normalde subject emizar ama soru formunda emizarlar başa geliyor. Arkasından özne, yine fiilimiz ing alıyor ve nesne. Önemli bir hatırlatma. Lütfen soru işareti koymayı unutmayınız. Arkadaşlar, soruya bakalım. Is he playing now? O şimdi oynuyor mu? Am I writing at the moment? Ben şimdi yazıyor muyum? Şarek, Yeah. I am curious about you. When did you come to Turkey? I came in Turkey in 2017. 2017? Yes. Wow. It's been for a while, right? Of course it is. I know, I'm proud of you, man. You speak really good Turkish. Yeah, of course I I mean, learned it. how yeah. did you learn it? Because I go everywhere, I travel, I talk to people and I learn it. Oh, good.
I mean, do you like Turkish food or do you like Turkey? I love Turkey and I love Turkish Good, food. good. It's amazing. Perfect. Good. And Keep one going. more thing. What's up? Like M is R, where you will use it? With which subject? When is I, you will use M. He, she, it, you will use is. You, we, they, you will use are. Arkadaşlar bunu geçmiş videolarımızda sizlere anlattık. Bir kez daha ben anlatacağım arkadaşlar. Emizar. Biz emizarı nerelerde kullanırız? Hangi özneden sonra hangi yardımcı fiil gelir bakalım. Arkadaşlar I'dan sonra am gelir. He, she, it'ten sonra is gelir. Son olarak da you, we, they'den sonra yardımcı fiilimiz are'dır arkadaşlar. Şarek. Yes. What is up, man? I'm good. You gonna ask me how are you? Of course, I know you're good. Yeah, thank you so much. So, what's the next one? We're gonna teach them time expression for present continuous tense WH question and we will give them some examples. Perfect. Arkadaşlar şimdi time expression'ları ve double H question'ların yani zaman ifadelerini ve double H örneklerini sizlerle açıklayacağız. Woo, go ahead. Evet arkadaşlar, şimdiki zamanı yani present continuous tense'e gördüğünüz gibi time expression'larla, zaman ifadeleriyle ve örneklerle devam ediyoruz. Şarek, Yes, are you here? Of course I'm here, look. Let's do it, man. Okay, present continuous time expression. You see, present continuous time expressions are like this. Now, at the moment, right now, this day, this week, this month, like this. Evet arkadaşlar, bu zaman ifadelerini gördüğünüzde kullanacağınız zaman şimdiki zaman. Yani present continuous tense arkadaşlar. Bakalım. Now. At the moment. Right now. These days. This week. This month. Şarek, keep going. Okay, now you will see the examples in present continuous how to make positive, negative, and questions examples. First, he is working right now. So, right now is a time expression. Perfect. He's working right now. O şimdi çalışıyor. Go ahead. She is talking on the phone at the moment. She's talking on the phone at the moment. O kız şimdi telefonda konuşuyor. Go ahead Şarek. And the third one, which is negative, is like that we are not going to Russia. Evet arkadaşlar üçüncü cümlemizde negatif formu göreceksiniz. We aren't going to Russia. Biz Rusya'ya gitmiyoruz. Go ahead. Fourth one, is he sleeping now? Fourth one, is he sleeping now? O erkek, he. Şimdi uyuyor mu? And the last one, I am eating a lot these days. I am eating a lot these days. Şarek. Yes. What's the next one? Next one, they're gonna see WH question in present continuous tense. Perfect. Arkadaşlar şimdiki zamana double H question'larıyla yani double H question'larla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar present continuous tense'i double H question'larıyla göz atalım. Come over here guys. Okay, present continuous tense WH question, you're gonna learn it. Number first, what am I doing? What am I doing? Ne yapıyorum? Where is he going? Where is he going? O erkek nereye gidiyor? Who are you meeting? Who are you meeting? Why is she crying? Why is she crying? And O the kız. last- Hold on man. Okay. O kız neden ağlıyor? Go ahead. And the last one, whom are you talking to? Whom are you talking to? Go ahead Şeref. Okay, as we promised in promo of level B1, that at the end of every lesson there is something very surprising and special and important. So, as you see on the board, we wrote homophones. What is homophones? The word which looks similar, which sounds similar but has completely different meaning. Perfect. Arkadaşlar tanıtım videomuzda sizlere belirttik her videonun sonunda çok önemli konuları dikkate alacağız diye. Şimdi o önemli konulardan bir tanesini yazdık homophones. Arkadaşlar homophones ne demek? Sesteş sözcükleri bizler homophones diyoruz. Yani ne demek? Okunması yani okunuşu similar yani benzer
fakat anlamları farklı olan kelimelerdir. Örneklerimize bakalım. Şarek. Yes. So there is two examples. Quit and quiet. Quit, you say quit means leave. Quiet means silent. Arkadaşlar örneğimize bakıyorum. Quit ve quiet. Gördüğünüz gibi similar, benzer. Fakat anlamları farklı. Quit, leave demek. Yani bir şeyi bırakmak demek. İkincisi ise quiet and silent. Sessiz demek arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Yeah, Go examples ahead. like, for example, I quit my job means I leave my job, I stop my job. Perfect. Another example, please be quiet means don't make noise. I quit my job. İşimden ayrıldım, işimi bıraktım. Please be quiet. Arkadaşlar hastanelerde görürsünüz, hemşire böyle yapar. Please be quiet. Lütfen sessiz olun. Okay, we are at the end of the present continuous tense. Thank you so much for watching our video. If you have any question, let us know and don't forget to subscribe, like, comment and press the bell icon. Have a good day to you. Perfect. Evet arkadaşlar, güzel bir cuma akşamında dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aklınıza takılan herhangi bir soru veya istek varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz arkadaşlar. Güzel bir hatırlatma yapacağım. Lütfen Men in Black kanalına abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı unutmayınız. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Have a nice day guys.